Beyin cerrahi, beyinden tutun omurilik ve ta parmak ucunuza kadar tüm sinirlerle ilgilenir. Çünkü ismi beyin ve sinir cerrahisidir. Hepsini de yaparız, öyle yetiştik. Omurga fıtıklarından bahsedeceğim. Omurgalar arasında amortisör görevi yapan kıkırdak yapılar var. Bu ayağa kalktığınızda esniyor, yattığınızda omurgalar açılıyor. Onun için biz hastalarımızda mesela bel fıtığı olan hastalarda yatmasını öneriyoruz, yatak istirahati öneriyoruz. Servikalde de mesela yukarıdan başlarsak servikal fıtıklar yani boyun fıtıkları da korse yani boyunluk taktırıyoruz ve böylelikle hareketsizliğini ve yükselmesini sağlayarak boyundaki o fıtığın iyileşmesini sağlıyoruz. Boyun ağrıları, boyun hareketlerinde ağrılar ve kola vuran ağrı ve uyuşmalarla geliyor hastalar. Kimi de mesela göğüs ağrısı ile geliyor. Bu kardiyolog tarafından tespit edilmiş. Hastalar da geliyor. Kardiyolojide bakılıyor hasta. Herhangi bir şey bulunamıyor. Bu boyun fıtığı olabilir deniyor. Ve bize gönderiliyor ve gerçekten boyun fıtığı çıkıyor altından. Sırttaki fıtıklar mesela sırt ağrılarıyla ve alt ekstremitelerde yani alt tarafta bulgularıyla, yürüme bozukluklarıyla geliyor. Bazen de hiçbir ağrısı olmadan karın ağrısı ile geliyor. Sadece karın ağrısı. Bel fıtıklarında belden bacağa vuran ağrılar şeklinde oluşuyor. Ağır işlerde çalışan, tarımda çalışan kişilerde daha fazla, kilolu kişilerde daha fazla oluyor. Nörolojik muayene yapıyoruz. Nörolojik muayenede bulguları tespit ediyoruz. Ona göre servikalde servikal MR, sırtta sırt MR'ı, belde bel MR'ı istiyoruz. MR'la bulgularımızı karşılaştırıyoruz. Cerrahi mi değil mi ona karar veriyoruz ve cerrahiye gidiyoruz. Eğer konservatif tedavi yapılacaksa konservatif tedavi yapıyoruz. Daha çok yaygın olan bel fıtıkları. Neden bel fıtıkları? Bel çünkü tüm vücudu taşıyor. Travmaya o maruz kalıyor, ağırlığa o maruz kalıyor. Çalışırken hep belimizi kullanıyoruz. Bir şeyi kaldırıyoruz, bele biniyor yük. Eğiliyoruz, bele biniyor. Onun için ne oluyor? Belde daha fazla fıtık oluşuyor. Ama bu fıtıkların hepsi ameliyat olmuyor. Konservatif tedavi, gerekirse fizik tedavi uygulanıyor. Ama nörolojik defisit yaptı. Hastada felçlere neden oluyor. Onu biz nörolojik muayene dediğimiz o muayenede tespit ediyoruz zaten. Bunun karşılığını MR'da da gördüğümüz zaman hemen zaten acil ameliyata almak zorunda kalıyoruz. Çünkü geri dönüşü olmayan sakatlıklara neden olabiliyor. Kapalı ve açık diye halk arasında biliniyor. Kapalı ameliyatlara mikroşirurji ile yapılan, az kesiyle yapılan ameliyatlara da kapalı ameliyat, endoskopik cerrahi ile yapılan ameliyatlara da kapalı ameliyat deniyor. Bir de açık cerrahi eskiden beri standart olarak yapılan ameliyatlardır. Hastanın posto daha çabuk düzelmesi için kapalı ameliyatlar tercih, yani mikroşirurji ile yapılan ameliyatlar daha çok tercih ediliyor. Servikalden tutun, sırtta ve beldeki fıtıkların hepsi mikroşirurji ile yapıyoruz artık standart olarak. Fıtık ameliyatını bir kere kural olarak defisit yani hastada felç yapmıyorsa, yapmamışsa, yapmayacaksa ameliyat etmiyoruz. Yani beli, bacağı ağrıyor diye bir hasta ameliyat edilmez. Bulguları olması lazım. Ağrı için ameliyat olmaz. Omurilik ameliyatlarında riski azaltmak için monitorizasyon uygulanmaktadır. Bunlar alt ekstremitelerde belden çıkan sinirler üzerine elektrotlar konur. EMG ekranında takip edilerek ameliyat esnasında sinir ekartasyonunda ameliyat sonrası sinirin ne kadar düzeldiği tespit edilebiliyor. Hele ki stabilizasyon dediğimiz vida ameliyatlarında vidayı gönderirken o bölgede siniri olup olmadığına bakılarak vida gönderildiği için hani doktorlara gidiyorsunuz şimdi
vida koyacağım diyor, vida takacağız size diyor. Siz soruyorsunuz garantisi ne hocam? Hiç kimse garanti vermiyor. Ama bu nöromonitorizasyonda garanti geliyor size, söyleniyor. %80-90 garantili oluyor. Yani hem cerrah ameliyat yaparken rahat ediyor, hem siz rahat ediyorsunuz. Çünkü vida ameliyatları, stabilizasyon ameliyatları dediğimiz vida ameliyatları riskli. Çünkü ne kadar skopya altında gönderseniz de siniri göremediğiniz için ve sinirlerdeki anomalilerden dolayı ameliyat sonrası nörolojik defisitler gelişebiliyor. Felç olabiliyorsunuz yani. Onun için nöromonitorizasyon mutlaka kullanılmalı. İnsanların omurgasına çok dikkat etmesi lazım. Sebebi omurga insanların çatısıdır, yani sütunlarıdır. Ona çok dikkat etmek lazım. Onu koruması lazım. Omurganıza iyi bakın. Ağır kaldırmayın, kilo almayın ve spor yapın.